Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz psikolog Serap Akın. Serap Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Daha önceki programlarımızda da hep böyle aile diziminden bahsetmiştik. Bugünkü konuğumuz ise aile dizimi yapılırken danışanın temsilcileri nasıl seçiliyor? Şimdi danışan bize durumu anlatıyor ki problemini. Biz onun anlattıklarından veya anlatmadıklarından çıkarımlar yapıyoruz ve kimlerin temsil edilmesini uygun buluyorsak o kişilerin temsilcilerini ya seçmesini istiyoruz ya kendimiz seçiyoruz. Temsil edilecek kişileri danışman seçiyor. Danışan duruma göre temsil edecek kişileri seçebiliyor gruptan. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Merhaba, hoş bulduk. Hocam benim merak ettiğim şey bu aile diziminde. Şu anda da çok fazla tabii travmalar var, yaşanan travmalar var. Özellikle bunun üzerinde birazcık konuşalım istiyorum. Travma yaşamış kişilere de aile dizimi uygulaması yapabiliyor muyuz? Hemen uygulama yapamayız. Yani benim tercihim o yönde değil. Öncelikle travmayla çalışmak lazım ama uygunsa kişi. Şu an yaşadığımız durum, güncel durumdaki kişi şok ve travmada çok yardım edilebilir değil. Öncelikle güvenlik duygularının biraz yerine gelmesi lazım. Yani barınmasının sağlanmış olması lazım. Temel ihtiyaçları gideriliyor mu? Karnı doyuyor mu? Çocukları varsa güvende mi ve okula devam edebilecek mi? Günlük hayatlarını sürdürebilir, bu pozisyona getirildi mi, getirilmedi mi? Öncelikle buna bakmak lazım. Travmayla çalışmak için bile ön koşullar var. Daha sonra aile dizimine geçebiliyoruz. Ama önceden bir çocukluk travması geçirmiş biriyle aile dizimi yine ben çalışmayı tercih etmiyorum. Yine önce travmayla çalışmam lazım. Beden odaklı çalışıyorum. Beden, duyum, algı ve düşünceleri bir arada entegre ederek çalışma yapıyoruz. Hazır olduğunda aile dizimini alıyorum. Aslında yine ne yapacağını bilemeyen, işin içinden çıkamayan, travmaya maruz kalmış kişiler sizlere başvuruyorlar. Ama siz aile dizimine gelene kadarki bir süreçte onlara destek olup daha sonrasında uygun olduğu zaman aile dizimine alıyorsunuz diyebiliriz değil mi? Evet. Peki şok ve travma ile nasıl bir çalışma yapılmaktadır? Kişi yer, yön ve duygu konusunda algısı açık değildir. Travmaya yeni taze maruz kalmış kişi. Öncelikle onu şimdiye buraya getirmek için beden odaklı çalışmak çok önemli. Çünkü beden bizi burada tutan en önemli kaynağımız. Başka hiçbir kaynağı yoksa hayatta kişinin en azından şu anda bulunduğu yerde kendini hissedebilecek bir çalışmayla, küçük bir çalışmayla başlanabilir. Dediğim gibi duruma bakmak lazım orada. Travma geçmiş bir travma mı yoksa güncel bir travma mı? Ona göre yine yönlenmek gerekiyor. Hocam beden odaklı çalışmak dediniz. Onu da biraz açar mısınız? Beden odaklı çalışmak ne demek? Şimdi düşüncelerin içinde kaybolduğumuzda kendimizi bedenimizde hissedemiyoruz. Ya geçmişte bir yere takılı oluyoruz ya gelecekle ilgili bir takım telaşlara düşüyoruz. Gelecek projekte etmeye çalışıyoruz. O sırada bedenimizi algılayamıyoruz. Bedeni ne kadar algılayabilir duruma getirirsek kişiyi şu ana o kadar taşıyabilmemiz mümkün. Peki beden odaklı çalışma travmadan başka konularda da uygulanabiliyor mu? Tabii. Mesela disosiye kişilerle çalışabiliyoruz. Disosiye zaten kopma demek. O kopma belirtileri olan kişiyle başka çalışmaları yapmak da çok zor. Çünkü yaptığınız çalışma onu daha çok kopartabilir. O yüzden öncelikle yine beden odaklı, her zaman beden odaklı çalışmak hem daha kolay hem daha çabuk cevap veriyor. Hocam bazı insanlar tabii bazı durumları, yaptıkları hataları, yaşadıkları durumları çok daha kolay atlatabiliyorlar. Daha güçlüler de diyebiliriz. Bazı kişiler de bu utanç ve yaptıkları şeylerden suçlulukla baş etmenin yollarını çok kolay bulamıyorlar. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi çocukluktan itibaren birçok şey yaşıyoruz. O yaşadıklarımızın yanı sıra bir de toplumsallaşırken yani anne babadan, ebeveynlerden okula, okuldan sosyal çevreye adım atarken bir takım kurallar geliyor. Bu kurallara uyulmadığı zaman çocuk mesela utandırılıyor, ayıplanıyor ya da çocuk eğer bu durumdan utanmadığını fark ederse suçluluk duymaya başlıyor. Kendinde bir anormallik olduğunu zannetmeye başlıyor.
Ve bu belirgin bir düşünce değil, yine bilinç dışından işleyen bir şey. Dolayısıyla bu şekilde büyümeye devam ediyor. Bir de bunu çözümlemeden büyümeye devam ediyor. O zaman yaşadığımız gelecekte, daha yetişkinlikte, ergenlikte yaşadığımız olaylar üzerine bindiği zaman bu suçluluk ve utanç duygularıyla daha önce baş edememiş olması nedeniyle onlar aynı travma tetiklenmesi gibi geri geliyor. Daha baş edilmez bir şekilde. Yeni olayla birlikte, yeni olayın getirdiği duygularla birlikte büyüyor kişinin içinde. Peki hocam, yani aile dizimi şu anda birçok insanın başvurduğu yöntemlerden bir tanesi haline geldi. Özellikle size hangi konularda başvurular geliyor? Yani en çok bizim insanımız hangi konularla baş edemiyor? Kayıplarla. Kayıp zaten aslında hayatın her alanında bizim baş edemediğimiz bir şey. Bu insan kaybı olabilir, sevdiğimiz birinin kaybı ya da maddi bir kayıp olabilir. Veya işte şu an yine güncel konulardan bahsediyoruz. İnsanlar hayatlarını, yani yaşam düzenlerinin tamamını kaybetti birçok insan. Birçok konu için gelebiliyorlar bu, ama temelde her şey kayıplara dayanıyor. Hocam peki bu çoklu kayıpların etkisi nasıl olacak? Yani biz şu anda bizler bile çok zorlanırken, bunları duyarken, izlerken baş edemiyoruz bazı şeylerle. Bunları birebir insanlar yaşıyor ve çoklu kayıplar, yani ailesinin birçok ferdini kaybedenler, komşusunu kaybedenler, eşini kaybedenler, yani çok değer verdiği kişileri kaybedenler. Bunlar nasıl baş edecekler bu durumla? Yani nasıl başlamalılar çözüme? Yas sürecine çok hızlı bir şekilde giremez insan. Yasın evreleri var. Öncelikle o yas sürecine girebilecek, dediğim gibi günlük hayatını idame ettirecek duruma gelmesi lazım kişinin. Sonra günlük hayata biraz katılmaya başlaması lazım ve sonra acıyı alabilecek. Çünkü yasla birlikte acı gelecek. O acıyı alabilecek duruma birazcık gelmesi lazım. Biraz acıyı alacak, biraz hayata katılacak. Ve bu uzun vadeli bir destekleme süreci olması gerekiyor. Yani normalde bir çocuk annesini kaybettiğinde bile doğal yollarla bunun süreci de böyle. Bir de bu kitlesel yaşanmış bir şey aynı zamanda. Üstelik de çoklu kayıplara uğramış durumda insanlar. Çok hızlı bir şekilde o yas sürecine sokamayız onları. Önce o şok ve neye uğradığını şaşırmışlık halinin biraz üzerinden gitmesi için günlük yaşamına yavaş yavaş küçük adımlarla dönebiliyor olması lazım insanların. Peki hocam, aslında şu anda daha çok önemli bir durum var. Toplumsal tepkiler. Burada bizlere neler düşüyor? İnsanlar bu acıyı yaşayan, bu durumları yaşayan kişilere, yani evini kaybetmiş, sevdiklerini kaybetmiş, bu travmayı yaşamış, ani yaşanmış şeyler çünkü bunlar. Bu kişilere bizler nasıl tepkiler vermeliyiz? Bizler nasıl destek olmalıyız psikolojik anlamda? Şimdi önce biz onlara destek vermeden önce acaba biz ona nereden destek vermeye çalışıyoruz ve elimizde gerçekten destek verecek bir kaynak var mı? Kendimiz kaynak olabiliyor muyuz o kişiye? Bunu yapamıyorsak eğer, bu biraz farkındalık istiyor, geri durmakta fayda var. Çünkü söyleyeceğimiz herhangi bir söz onu yaralayabilir. Yapmaya çalıştığımız bir yardımı yapamayıp geri çekersek bu daha büyük yara açabilir. Beklenti yaratmış oluruz çünkü. Dolayısıyla biz aslında bu yaşadığımız durumda ikincil travmaya uğramış kişileriz aynı zamanda. Bizlerin kendi beden bütünlüğü ya da ruhsal bütünlüğü zarar görmemiş olabilir direkt. Ama ruhsal bütünlüğümüz zarar görme, bölünme aşamasında hissediyoruz kendimizi. Çoğumuzun çocukluğundan itibaren yaşadığı bir sürü şey var ve özdeşleşmelere giriyoruz. Kurtaramadığımız birisi olabilir geçmişte hayatımızda. O kurtaramadığımız kişiye harcayamadığımız çabayı burada harcamaya çalışıyor olabiliriz. Evet, bu da çok değerli ama bunu biraz daha farkında olduğumuz bir yerden yapmalı ve çırpınır vaziyette yerinde sayar bir durumda değil de gerçekten bir kaynağımız varsa o kaynağı kullanabilir durumda yapabilmemiz lazım. Aslında kişiye fayda sağlayabilmek burada çok önemli. Fayda sağlamaya çabalarken maalesef zarar vermememiz gerektiğini Öncelikle vurguluyoruz. kendini destekleyebilir durumda olması lazım yardım edecek kişinin. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bugünkü program konuğumuz psikolog Serap Akın idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.